Çıkışından önce oyun dünyasını yerinden oynatan ve benim de dahil olduğum büyük bir kitleyi yüksek beklenti içine sokan Cyberpunk için küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu tabirini kullansak pek de yanlış olmaz. Lord Talk kanalına hoş geldin. Bu videoda oyun tarihinin gördüğü en büyük geri dönüşlerden birine imza atan Cyberpunk 2077'nin müthiş gelişimine birlikte bakacağız. 2012'nin Mayıs ayında CD Projekt Red, Mike Pondsmith'in masaüstü rol yapma oyununu temel alan, bilim kurgu temalı 3A bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu masaüstü rol yapma oyunun adı Cyberpunk 2020 idi. Ve Ocak 2013'te en meşhur CGI tanıtım fragmanlarından biri yayınlandı. Fakat bu yayınlandıktan sonra 2013-2016 yılları arasında oyunda uzun süre olumlu veya olumsuz herhangi bir gelişme yaşanmadı. Çünkü stüdyo tüm eforunu The Witcher 3 Wild Hunt'ın geliştirmesinde ve onun geliştirme paketlerinin yayınlanmasında kullanıyordu. Cyberpunk 2077'nin gerçek anlamda geliştirme süreci ancak 2016 ortalarını buldu. Çünkü Witcher 3'ün son DLC'si bu tarihte tamamlanmıştı. Buradan CD Projekt Red'in başka bir oyun üzerinde çalışırken kaliteli bir yapım çıkaramadığının farkında olduğu anlaşılıyor gibi görünse de ilerleyen süreçte bunun böyle olmadığını acı bir şekilde tecrübe edeceğiz. Yıllar süren sessizliğin ardından Haziran 2018'de E3 fuarında yayınlanan sinematik bir fragmanla proje tekrar sahneye kondu ve tabiri caizse yer yerinden oynadı. 2 ay sonra Ağustos 2018'de 48 dakikalık ilk oynanış videosu kapalı kapılar ardında basına gösterildikten sonra kamuoyuyla da paylaşıldı ve biz oyun severlerde büyük bir heyecan yarattı. Haziran 2019'daki E3 fuarında ise Ken Reeves'in Johnny Silverhand rolüyle oyunda yer alacağı açıklandı ve bu da çok büyük bir beklenti yarattı. Diğer önemli bir detay şu ki oyunun çıkış tarihi de bu etkinlikte 16 Nisan 2020 olarak açıklandı. İlk açıklanan tarih 16 Nisan 2020 idi ancak bu son erteleme olmayacaktı. Haziran 2020'de oyunun 19 Kasım 2020'de çıkacağı söylendi. Tahmin edeceğiniz üzere bu tarihte oyunun çıkış tarihi olmadı. Tekrar bir erteleme yapılacağı söylenerek ve optimizasyonlar da bahane edilerek çıkış tam bir ay ötelendi ve oyunun kesin olarak 10 Aralık 2027'de çıkacağı söylendi. Üretime hazır olduğu belirtildikten sonra çeşitli bahaneler sunularak bu şekilde ertelemelerin yaşanması şüpheleri de yavaş yavaş arttırmaya başladı. Tüm bu gerçekler göz önünde bulunduğunda oyunun çıktığında nasıl bir kaos yaşanacağını tahmin etmek çok da zor değil. Videoya ufak bir ara. Eğer bu videoya 1000 like gelirse Stardew Valley'nin aslında karanlık bir oyun olabilecek teorisini ele alan bir video yapacağım. Videoya ufaktan devam. Takvimler 10 Aralık 2020'yi gösterdiğinde oyun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia için piyasaya sürüldü. PC tarafında nispeten oynanabilir durumda olsa da oyun PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinde tam anlamıyla bir enkazdı. Ciddi grafik hataları, düşük FPS, çökmeler, eksik mekaniklerle hype fırtınası bir gecede nefret fırtınasına dönüştü. Sony 17 Aralık 2027'de oyunu PlayStation Store'dan tamamen kaldırdı ve koşulsuz iade sürecini başlattı. Tahmin edersiniz ki bunun üzerine CD Projekt Red hisseleri büyük bir çöküş yaşadı ve pek çok yatırımcı stüdyoya çeşitli davalar açtı. O dönemde pek çok yayıncının ve oyun severin stüdyoya büyük bir tepki gösterdiğini çoğunuz hatırlarsınız. Bir efsane daha doğmadan bitmiş miydi yoksa? Oyun severlerin kafasında pek çok soru işareti oluştu ki bu gerçekten oldukça doğal bir durum. Yaşanan bu hayal kırıklığı gösteriyor ki son zamanlarda büyük oyunların kalitesinde büyük bir düşüş var. 2021 yılında CD Projekt Red yeni içerikleri ve DLC'leri erteleyerek tüm kaynaklarını oyunu düzeltmeye ayırdı. Haziran 2021'de 6 aylık aradan ve yayınlanan büyük yamalardan sonra oyun PlayStation Store'a tekrar eklendi. Şubat 2022'de PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S için yeni sürümler yayınlandı. Yapay zeka, sürüş mekanikleri ve performans büyük ölçüde düzeltildi. Eylül 2022'de ise hiç beklenmeyen bir şey yaşandı. Netflix'te yayınlanan Cyberpunk Edge Runners animesi devasa bir başarı yakaladı.
Oyun güncel yamaların da etkisiyle 1 milyon aktif oyuncuya ulaşarak muazzam bir geri dönüşe imza atmış oldu. Bunda tabii ki de bahsettiğimiz animenin yayınlanmış olmasının da büyük bir etkisi oldu. Oyunun neredeyse tüm sistemleri, yetenek ağaçları, polis yapay zekası, araç içi çatışmalar, siber donanım mekanikleri gibi sıfırdan tekrar yazıldı. Bu güncelleme 21 Eylül 2023'te yayınlanmıştı. Fakat sadece yeni nesil konsollar ve PC için çıkmıştı. Ve tarihler 26 Eylül 2023'ü gösterdiğinde İdris Elba'nın da başrolde olduğu devasa bir genişleme paketi yayınlandı. Phantom Liberty adındaki bu paket hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan tam not alarak oyunun imajını tekrar tazeledi. Aralık 2023'te metro sistemi, yeni araçlar ve romantik buluşmalar gibi topluluğun uzun süredir beklediği özellikler eklendi ve nihai sürüm yayınlanmış oldu. CD Projekt Red oyunun ana geliştirme sürecinin tamamlandığını da bu paketle beraber duyurdu. Yani oyun tabiri caizse bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuş oldu. Buna benzer bir başarı hikayesini No Man's Sky'da da görmüştük. Hatta kanalımızda onunla ilgili de bir video var. Onu da izlemek isterseniz kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bu tür olaylar gösteriyor ki hiçbir zaman pes etmemiz gerektiği konusunda olumlu düşüncelere sahip olmamız gerekiyor. Bir enkazı tekrardan bir binaya çevirmek gerçekten büyük bir ustalık işi. Ve Cyberpunk 2077 ile CD Projekt Red bunu gerçekten başardı. Her başarı aslında büyük başarısızlıklarla gelir. Bu yüzden başarısız olmaktan korkmamak gerekir. Oyunun bu denli iyi bir dönüş yapmasında adım adım ilerlenmesinin de büyük etkisi oldu. Oyun ilk baş stabil hale getirildi. Daha sonra yavaş yavaş şikayet edilen durumlar düzeltilerek oyun adeta yeniden doğmuş oldu ki başarının arkasındaki sır da bu olsa gerek. Cyberpunk 2077 aşırı beklentinin, erken çıkaran ürünlerin ve hırsın ne kadar yıkıcı olabileceğinin bir kanıtıydı. Ama aynı zamanda pes etmemenin ve hatalardan ders çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteren görkemli bir başarı hikayesiydi. Night City artık büyük bir hayal kırıklığı değil, aksine herkesin deneyimlemesi gereken karanlık bir ütopya. Peki sizce Cyberpunk 2077 şu an gerçekten başarılı bir oyun sayılır mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve bu tarz oyun hikayelerinin devamı için Lord Talk kanalımıza abone olmayı unutmayın.